8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konumuz fitness eğitmeni Olcay Kayatekin. Olcay Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Fatih. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Günümüzde malum metropol hayatı insanları ciddi anlamda kilolandırıyor ve muhakkak bir fitness salonuna gitme gereği hissettiriyor. Siz de bunun bir profesyoneli olarak bu kilo problemi olan obez bireylerin nasıl antrenman yaptığından biraz bize bahseder misiniz? Obez bireyler genel olarak bize geldiği zaman ilk etapta direkt antrenman yüklemesi yapmamızı istiyorlar. Ağırlık yüklemesi yapmamızı istiyorlar. Fakat obez bireylerin vücut uzuvlarını düşündüğümüz zaman ortalama benim kolumun 2 katı, 2,5 katına sadece kolu sahip. Obez bireyi alıp da örnek veriyorum kolunu ağırlık verip sağa kaldırmak obez birey için çok büyük sıkıntı olacak. Hatta sakatlanmaya belki yol açacak. İlk etapta bizim obez bireylere yapmak istediğimiz şey sadece vücut uzuvlarını hareket ettirmek. Bunun devamında zaten gerek kardiyovasküler rahatlama olsun, gerek kas hasarı olsun ikisini de sağlar. Biz bu şekilde yaklaşıyorsunuz. Peki kadınlar ve erkeklerdeki antrenmanlar birbirinden farklı mıdır? Yani erkeklere daha farklı, kadınlara daha farklı bir antrenman mı öneriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ya aslında kaslanma süreçleri aynı. Sadece hormonlar bu işin içerisinde biraz durumu farklılaştırıyor. Fakat kadınların istekleri ile erkeklerin istekleri farklı. Bir kadın bize gelip antrenman çizelgesi istediğinde genel olarak kalça kaslarından, simit bölgesinden, tozluk diye uydurdukları arka kollardan genel olarak şikayetçiler. Evet. Bu bölgelere daha çok önem verilmesini istiyorlar. Erkekler ise daha fazla göğüs bölgesi, omuz bölgesi, kollar böyle bir program istiyor. Programları farklı, kaslanma durumları aynı. Fakat hormonları biraz kaslanma süreçlerinde farklılık gösteriyor. Bizim miyostatin dediğimiz bir hormon var. Vücudun genetik sınırlarını belirleyen hormon. Kadınların belli bir sınırı olacak, erkeklerin belli bir sınırı olacak. Kaslanma süreçleri sadece birbirinden farklı olacak. Geri kalan her şey aynı. Şimdi bir profesyonel olarak mesela biz insanları biliyorsunuz elma tipi, armut tipi diye ayırırız mesela. Özellikle elma tipi olan yani karın ve bel bölgesi yağlanmış olan bireyler var ve bunlar hakikaten işte erkekse gömlek giyemiyor, böyle sürekli bir çıkıntı oluyor. Kadınsa hakikaten sürekli bir şeylerle kapatma ihtiyacı hissediyor. Bu kişiler mekik çekerek sadece bu problemden kurtulabilirler mi? Herhangi bir kişinin bize geldiğini düşünelim veya bize gelmedi, evinde antrenman yapmak istiyor. Bir kişi göbek bölgesinden, simit bölgesinden kurtulmak için günlük 1000 tane mekik çeksin. Hocam inanın hiçbir şey değişmeyecek. Ufak bir bölgesel kaslanma meydana gelecek. Bunun haricinde omurgasını bu kadar zorlaması buna belli bir sıkıntı verecek. Bunun haricinde vücudunun ön kaslarını bu kadar güçlendirmek, arka kaslarını pasifize duruma getirmek biraz belki postürel problemler yaratacak. Yani kendine ister istemez zarar verecek bu. Aslında bizim hocam kitabın ortasından konuşayım. Zayıflamak isteyen biri, göbek bölgesinden kurtulmak isteyen biri büyük kas gruplarına çalışmalı. Bunda da böyle örnek vereyim. Bizim ön bacak, arka bacak, kalça kaslarımız çok büyük, vücudun en büyük kas grupları. Ki şu abdominal bölgemiz, kollarımız ise daha küçük kas grupları. Şimdi en kötü bacak çalışan biri bacak itme hareketinde 80 kilo çalışabilir. Çünkü bacaklar çok büyük, çok büyük kas grubu. Mekik çeken biri ise vücudunun belli bir kısmını kaldıracak ve en fazla bu 15-20 kiloluk bir direnç olacak. Şimdi 80 kiloya karşı direnen biri mi daha fazla kalori açığı meydana getirecek? Yoksa vücudunun 1/3'inde kaldıran bir kişi mi daha fazla kalori açığı meydana getirecek? Hocam tekrar söylüyorum, kitabın ortasından konuşuyorum. Zayıflamak isteyen biri büyük kas grubu çalışmalı. Çok güzel, çok önemli bir bilgi. Bir profesyonel olarak şimdi pek çok kişi işi kestirmeden çözmeye çalışıyor. Gidiyorlar yağ yaktırıcı bir takım ilaçlar, belki de bildikleri bilmedikleri kaçak yollarla elde edilmiş, belki lisanslı olmayan ürünler bile kullanıyorlar. Bunlar gerçekten yağ yaktırır mı? Hocam bazısı vücudun termolojik etkisini arttırarak, vücudu insanları çok fazla terleterek yağ yaktığına inandırıyor. Kişi bir tartıya çıkıyor hocam, antrenman öncesinde çıkıyor, antrenman sonrasında çıkıyor, inanılmaz terlemiş, inanılmaz su atmış, tartıya çıkıyor, 2 kilo kaybı var, zayıfladım. Aslında böyle bir şey yok. Sen su attın. O suyu geri almazsan vücut dehidrasyona uğrar ve büyük problemler yaşarsın. O suyu geri almak zorundasın sen. Ama o yaktığın yağ değildi. İçtiğin şeyin vücudun termolojisini yükseltmesiydi. Bu şekilde insanları biraz da plasebo etkisine sürükleyebiliyorlar. Ama bizim tavsiyemiz antrenman öncesi veya bir yakıt içeceklerse kahve içsinler. Yani çok da güzel enerjinizi arttırır. Çok güzel, çok böyle püf noktaları süper. Peki şunu soracağım size. Şimdi bana mesela göğüs küçültme ile ilgili başvuran hastalar oluyorlar. Diyor ki işte antrenman yapacağım, göğsüm küçülür mü?
Bu soruyu direkt bir profesyonel olarak size soruyorum. Göğüs kası çalışmak, göğsü büyük olan ya da sarkık olan bir kişiye faydası olur mu? Hocam, kadınlarda genel olarak antrenman yaptığımız zaman, göğüs antrenmanı yaptırdığımız zaman göğüs bedenleri küçülüyor. Bunu birçok öğrencimle yaşadım. Şimdi göğsün anatomisine baktığımızda göğüste yağ hücresi var. Vücut yağ yaktığı zaman ister istemez vücut göğüsten yağ yakmaya karar verdiğinde göğüsten yağ yakacak. Şimdi bu birincisi. İkincisi, kas girdiği bölgeye sıkılık getirir. İki tane aynı kiloda birey yan yana getirelim. Bir birey daha kaslı olsun, daha ince görünür. Şimdi kas girdiği bölgeye de sıkılık getiriyor. Bununla beraber göğüs antrenmanı yapıp göğüse sıkılık getirip ekstradan kalori açığı meydana getirip zayıflayacaksan göğüs bedenin küçülecek. Bize gelen kadınlara genel olarak konuştuğumuz zaman, egzersiz reçetesi çizdiğimiz zaman bunlara sürekli belirtiyoruz. Bak, göğüs programı veya göğüs antrenmanı sizde böyle bir şeye sebebiyet verebilir. Bunu istiyor musunuz? Bunu genel olarak kişinin kendisine sorup onun bize geri dönütüyle belli bir programda bitiriyoruz. Peki özellikle kadınlarda şöyle bir istek oluyor. Yani ben spor yapayım ama maskülen gözükmeyeyim. Bu çok önemli bir konu hakikaten. Yani kendilerine böyle çok kaslı erkek gibi gözüksün istemiyorlar. Daha fit gözüksün istiyorlar. Bu kadınlar ne yapması gerekir? Yani antrenman programında onlara nelere özen gösteriyorsunuz? Hocam, erkek gibi antrenman yapsınlar. Bildiğiniz ağırlık kaldırsınlar, squatlarını yapsınlar. Yani hiçbir şey değişmeyecek. Değişmeyecek dediğim, erkek gibi görünemeyecekler. İsteseler de bu mümkün değil. Çünkü vücut sınırları belli. Kadınların salgılanan hormonları buna müsaade etmeyecek zaten. Şimdi o kadınlar nasıl erkek gibi görünüyor o zaman diyecekler. Orada işte tamamen kimyasallar giriyor. Yani bu doğal yolla klasik bir kadın, klasik bir erkeğin yapabileceği şeyler değil. Klasik bir erkek kadın gibi görünemez, hormonları müsaade etmiyor. Klasik bir kadın istediği kadar antrenman yapsın, erkek gibi görünemez. Çünkü hormonları buna müsaade etmiyor. Anladım. Peki twist gibi ya da sopa çevirme gibi bazı hareketler var. Bunlarla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Hocam, eski tip spor salonları demeyeyim, eski tip hocalar genel olarak bu twist hareketlerinde sopa çevirmeleri vesaire yaptırıyor. Buna görüyoruz, şahit oluyoruz ve üzülüyoruz. Aslında eski tip hocalar bunlardan vazgeçmiyor. Geçenlerde öğrendim, Sağlık Bakanlığı bununla alakalı bir yaptırım almış muhtemelen. Spor salonundan bu hareketleri spor salonundan kaldırtılıyormuş. Artık bu seviyeye gelindi. Fakat görüyorum spor salonunda yap 500 tane twist. Dur. Yani 500 tane bir dirence maruz değil. Nabzını yükseltmiyor. Nabzı yükseltmeyen hareketin yağ yakması mümkün değil. Şimdi yağ nasıl yakılır? Nabız arttığı sürece yağ yakar. Nabzın belli bir şeyde kalmasını sağlayarak siz yağın ekstra yakılmasını sağlarsınız. Twist. Hocam, bir direnç yok. Bu sebepten dolayı da yağ yakımı da ekstra meydana gelmiyor. Bunun yerine çok daha efektif hareketler yapabilirsin. Bir bileşik egzersiz bunun sağladığı kalori açığının veya enerjinin çok daha fazlasını açığa çıkartır. Neden sopa çevirme? Neden hala twist? Omurgayı omurgayı rotasyon yaptırır. Evet. Bu da ekstradan omurgaya da problem yaratır. Evet. Çok anlamsız geliyor ama hocalar vazgeçmiyor. Ya hocaların bununla ilgili yeterli bilince sahip olmaması ya araştırmayı sevmemesi, ama güncel fitness bunları reddediyor hocam. Böyle bir yaklaşım artık yok. Evet, günümüzde hakikaten fitness da kabuk değiştiriyor. Kesinlikle. Ve eski fitness değil yani günümüzde yapılan teknikler, yöntemler. Peki ağırlık kaldırmak, yani aşırı ağırlık kaldırmanın bir zararı var mı? Günümüzde bu biraz daha ego sporu olmaya başladı bizim genç çocuklarda. Evet. Bu onlara kesinlikle problem veriyor. Spor salonlarında görüyoruz. Biraz daha ergen diye nitelendireceğimiz arkadaşlar çok büyük ağırlıklara girmeye çalışıyorlar ama şimdi hareketine baktığımız zaman omurga bozuk, hareket duruşu bozuk, postür inanılmaz problemli. Burada ağırlığı kaldırmaya çalışıyor. Muhtemelen hocam bu bizden sonra size geliyor hocam. Sakatlayacak kendini. Beyin cerrahları, fizyoterapistleri mecbur gitmek zorunda kalacak. Doktorlarına geliyor. Bu öncelikle ego savaşı olmaktan çıkmalı. Bunun devamında hocam kişi mental olarak yorgunsa, ağırlık yapabilir, antrenman yapabilir. Örnek veriyorum, kişi bankacı. Bankacı olan bir kişi haftada 6 gün antrenman yapabilir mi? Hocam onun yorgunluğu mental yorgunluk yapabilir. Evet. Ama büyük kas grubu, örnek veriyorum, quadriceps antrenmanı yaptı, çok da güzel bir antrenman yaptı, ön bacak antrenmanı.
Hocam bacakta hala ağrı var. Ağrı olmasa iyileşmenin sağlanamadığını gösteriyor bize. Evet. İyileşme sağlanamadığı sürece tekrar bacak antrenmanı yaparsan bacakta artrofi dediğimiz kas küçülmeye gidecek. Bu sebepten dolayı güzel planlanırsa 6 günde 7 günde vücudu doyurabilip dinlendirebiliyorsan yapılabilir. Peki şimdi güzel planlama dediniz. Yeni fitness'a başlayacak olan bir bireye bir profesyonel olarak neler öneriyorsunuz, neler tavsiye ediyorsunuz, nasıl bir yol almalıyız? Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle internetten Arnold programı. Böyle bir şey yapmasınlar. Yani Arnold kim bilir o programı neresini eksik gördü, nasıl bir planlama çizdi, Arnold nasıl beslendi. Arnold'da kendilerini bir tutmasınlar hocam. Evet. Onun devamında genel olarak hareketlerini bir hocaya onaylatsınlar. Hareketlerini bir hocaya onaylatmadığı sürece temel hareketlerden serbest ağırlıklara girmesinler. Genel olarak makineler çok daha güvenli. Örnek veriyorum, bir row hareketi yaptığımı düşüneyim. Low row aldım, çektim, vuracağı yer belli. Makine sıkıntılı değil, beni sakatlayamaz. Evet. Ama bir squat yaptığımı varsayayım, serbest bir squat. Ağırlığın altında kalabilirim, postürüm düzgün olmazsa bana ekstra sıkıntı yaratabilir. Birçok problem yaratabilir hocam. Öncelikle girdiği hareketleri, serbest hareketleri hocalarına onaylatsınlar. Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Onun haricinde hocam çok kısa sürede bir şey olmuyor. Biz çok uzun zamandır bu işleri yapıyoruz. Hocaları da öyle. 3 günde hiç kimse buraya gelmedi. Dirensinler hocam, devam etsinler. Günümüzde biraz daha proteine ulaşmak zor. Biraz daha zorlanıyorlar fark ediyorum. Ama devam etmedikleri sürece bu olmayacak. 3 günde 5 günde hiçbirimiz böyle olmadık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle hap tadında diyorlar ya, muhteşem güzel bilgiler verdiniz. Hakikaten bir profesyoneli ağırladık, bir fitness eğitmenini ağırladık ve bize bu işe yeni başlayacak olan kişilerin neler yapması gerektiğini, doğrularıyla, yanlışlarıyla, zararlarıyla, yararlarıyla bütün detaylarından bahsetti. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz fitness eğitmeni Olcay Kayatekin idi. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.